Merhaba arkadaşlar. Bugün Miraç Bey ile birlikte inşaat mühendisliğine dair sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Öncelikle ilk sorumuzla başlayalım. Miraç Bey, inşaat mühendisliği gerçekten düşünüldüğü kadar zor mu? Evet, güzel bir soruya başladık. İnşaat mühendisliği her meslek olduğu gibi inşaat mühendisliği tabii ki de zor. Yani bütün mesleklerin zorlukları var. Saha olsun, ofis olsun. Stresi bol, hareketi, aksiyonu fazla. O yüzden zor bir meslek. O zaman ikinci sorumuzla devam edelim. Peki inşaat mühendisi olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Ya küçüklükten beri futbolun ve sporun içinde olduğum için yani önceliğim futbolcu olmak olurdu bir Trabzonlu ve spor sevdalısı olarak. Ama gerçekçi olmak gerekirse sonuçta yetenek gerektiriyor sporda. İnşaat mühendisi olmasaydım eğer pilot olmak isterdim ya. Aynen. Daha Güzel bir cevap oldu gerçekten. Evet. Peki en büyük şantiye hatanız neydi? Düşünmem lazım. En büyük şantiye hatam. Ya çok büyük hatam diyebileceğim elbet hatalarımız oldu ama ya bir keresinde perde beton dökecektik. Beton programı yaptık. Santrale siparişi geçtim ve yani rakamı şu an hatırlamıyorum ama örneğin yani 14 metreküp beton dökecekken ben 20 metreküp beton sipariş ettim ve fazladan bir araba gelmiş oldu ve gecenin de ilerleyen saatleriydi. Santral de kapatmıştı ve boşa beton döktüğümü üzülerek söylemek istiyorum yani. En büyük hatam buydu. Sağlık olsun, Allah daha büyük hatalar yaptırmasın. Amin. Peki dördüncü sorumuza geçiyorum. Ev alırken ilk baktığınız şey nedir? Yine güzel bir soru. Ya ev alırken herkes gibi işte güneş alıyor mu? Ev konforlu mu? Ya sonuçta zamanının önemli ve büyük bir bölümünü yaşam alanı yani. Tabii ki de evin içine bakıyoruz mimari olarak ama şu an geçmişten farklı olarak şunu söyleyebilirim ve çoğu insanda işte otoparkı var mı? Peyzaj, sosyal alanı var mı? Ve çevresini özellikle ya hastanedir, ulaşımdır, toplu taşımadır, şehrin merkezine yakınlığıdır. Bu gibi diğer yani destinasyon anlamında özelliklerine bakıyor. Evet, bu da güzel bir cevap oldu. Peki 5. sorumuza geçelim o zaman. Tabii. Deprem olduğunda gerçekten en güvenli yer sizce neresi? Deprem olduğunda bence en güvenli yer sahil ya. Deniz kenarı ya. Kafam iş, temiz, rahat. Ve genelde herkes böyle park, bahçeler tercih ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani deniz olmayan yerde insanlar ne yapsın? O yüzden park ve bahçeler, yeşillik alanlar, yani çevreden, binadan uzak alanlar bence en güvenli yerler ama şu da bir gerçek, bir paradoks. Şu an günümüzde ne kadar yeşillik, ne kadar park, bahçe alanımız kaldı? Bence bu da tartışılması gereken bir konu. Evet, ben bir de sizi takip eden insanların dışında kendim de bunu konuda bir soru iletmek isterim. Deprem anında bir evin içerisinde yakalandığınızda depreme ne yapılması gerekiyor? Nasıl bir kendimizi sağlama güveni almamız lazım? Yani ilk ne yapılmaması gerekeni söyleyeyim. Çok kafa taktiği uygulanıyor biliyorsunuz. Yani bu işin demagoji kısmı tabii ki de. Ne yapılması? Ya bir kere soğukkanlı kalmak gerekiyor ama bunu tabii sağlamak psikolojik olarak çok zor. Bunun farkına vardığımızda bence bir an önce bulunduğumuz binayı eğer terk edebiliyorsak, yani uzmanların da bu konuda görüşü odur, hemen kısa sürede o yapıdan uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü artçı depremler bir yandan oluyor. Hatay depreminde de gördük. Birinci deprem bitti, kısa sürede ikinci deprem gerçekleşti. Hatta son yakın zamanda Venezuela'da bir deprem yaşandı. Onda da benzer bir olay oldu. O yüzden yapıdan bir an önce bence uzaklaşma imkanımız varsa uzaklaşmamız gerekiyor. Eğer uzaklaşma imkanımız yoksa da güvenli bulduğumuz bir alana geçip orada depremi sakinlik ve soğukkanlılıkla karşılamamız gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. O zaman 6. sorumuza geçebiliriz. Geçelim. Üniversitede öğrenip de
ama sahada hiç kullanmadığınız bir bilgi var mı? Her şey. Yorulmuşum ama ya tabii ki de var. Yani özellikle seçmeli dersler, ilk söyleyeceğim aklıma gelenler. Fakülte seçmeli dersler, farklı fakülteden seçmeli dersler. Bunları hiçbir şekilde kullanmadık. Yani bölüm derslerinden de mesela şu an aklıma gelen zorlayan diferansiyel denklemler vardı. Yani çok karmaşık denklem çözümler ama matematik ve fizik sonuçta insanın hani analitik problem çözme yeteneğini de geliştirdiği için aslında bir bakıma hepsi bir yarar sağlıyor. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak katkı sağlıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, ben de size bu konuda katılıyorum. Peki şantiyede yaşadığınız en ilginç olay nedir? En ilginç olay. Şantiyede yaşadığım en ilginç olay... Güzel bir soru. Şantiyede yaşadığım en ilginç olay... gün içerisinde bir elektrik malzemesi geldi, kablo. Akşam indirdik ve sabah geldiğinde kablo çalınmıştı. Çok şaşırdığım bir olaydı ve bu kablo şöyle söyleyeyim, çok basit gibi geliyor ama yani 600 kiloluk bir kablodan bahsediyoruz. Ve 600 kiloluk bir kabloyu biz makineyle indirdik ve çalan kişiler bildiğiniz La Casa de Papel gibi dizisinde olduğu gibi bir sistemle beraber uzun bir araç, transit bir araç, arkasında biz halat sistemiyle 3-4 kişinin ve kutu profilleri eğerek, bükerek kablo makarasına geçirip yani televizyonlarda konu olacak cinsten, haberlere konu olacak cinsten bir hırsızlık olayıyla karşılaştık ve bunu da kamera görüntüleriyle daha sonra izlediğimde çok şaşırmıştım. Yani yaşadığım en ilginç olay, bunu söyleyebilirim. Biz de size bu konuda geçmiş olsun diyelim o zaman. Evet. 8. sorumuza geçiyoruz. Yeni mezun bir mühendise vereceğiniz ilk tavsiye ne olurdu? Güzel bir soru. Ya beni izleyen, takip eden, özellikle yeni mezun inşaat mühendisi ve okuyan kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Ya biz bu yollardan biraz klişe olacak ama gerçekten acı tecrübelerle geçtik. Kimse demeyelim ama çoğu meslektaşım bu sektörde bir şey bana verme eğiliminde, öğretme eğiliminde değildi. Biz kendi yağımızda kavrulduk. O yüzden şu an tabiri caizse yani ekmek aslanın ağzında değil artık midesinde. Rekabet çok zor. Yani ben gerçekleri konuşuyorum. Çünkü realist bir insanım. O yüzden diğer insanlardan fark yaratmanız gerekiyor. Bir fark oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de çok çalışmanız, deneyimlemeniz her açıdan. Yani iletişim, sosyal zeka, duygusal zeka, sadece dikkat ederseniz mesleki olarak bahsetmiyorum. Yani diğer insanlardan sizi ön plana çıkartacak. İşte bu yabancı dilinizse yabancı dil, iletişiminizse iletişiminiz, bir başarılarınız, zekanız, her şeyinizde komple varlığınızı hissettirmelisiniz. Ve bunu da gerçekten kendi içinizden gelerek yapmalısınız. Ve her gününüzü bir önceki gününüzden daha iyi olması için çabalayarak, başkalarıyla değil kendinizle yarışarak iyi bir mühendis, iyi bir gelecek, iyi bir kariyer kendinize kurabilirsiniz diyebilirim. Peki sizce yapay zeka mühendislerin yerini alabilir mi? Günümüzde yapay zeka çok yaygınlaştı artık. Yani herkesin elinin altında. Hatta arkadaşı, dostu oldu yapay zeka. Birçok alanda işimizi de kolaylaştırıyor. Birçok mesleği de işte kasiyerliktir, bugün finans sektörü, bankacılık birçok alana girmiş durumda. Robotik sistemler olsun. Mühendislik alanında da mutlaka etkileri bizim inşaat sektöründe olacaktır. Ama ben şunu da söylüyorum. Belki benden farklı düşünebilirler. Örneğin 100 milyar dolarlık bir inşaat projesinin işte AVM'si var, apartı var, dükkanları var. Böyle bir projede düşünebiliyor musunuz ki yapay zeka işin teknik aşamasından, masa başından uygulama sahasına kadar %100 dahil olacak ve ben bir müşteri olarak bu yapay zekaya güveneceğim ve ona kendimi teslim etmiş olacağım. Ben bu açıdan düşündüğüm zaman tamamen mühendislik alanında
%100 ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Mutlaka bir insan kontrolü olması gerekiyor. Çünkü mühendisliğin sonu yok. Her gün değişen malzeme, teknik, uygulama, detay ve bazen de o duyguyu da vermesi gerekiyor. Tıpkı yani avukatlarda olduğu gibi. O yüzden ben yapay zeka %100 olmasa da etki eder ama yine gelecekte de mühendislere ihtiyaç duyarız diye düşünüyorum. Peki son olarak benim bir sorum olacak. 10 yıl sonraki Miraç'a tek bir cümle söyleyecek olsanız ne derdiniz? Oh, wow. 10 yıl sonra. Aklıma şey geldi ya, üniversitede kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun sorular olur ya öyle klasik. O geldi. Ya 10 yıl sonraki kendime şunu söylemek isterdim. Geçmiş hayat tecrübelerimden ve bugün kendimle bakacak olursam korkusuzca, cesaretle hareket et derdim. Biz de teşekkür ederiz. Ben Vermiş teşekkür olduğunuz bu ederim. samimi cevaplardan ötürü. Ben teşekkür Değerli ederim. izleyenlerimize de Miraç Bey adına Ben teşekkür ediyoruz. Verdiği samimi cevaplardan ötürü.